Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine görmüş olduğunuz gibi basit bileşenlerden oluşan aynı zamanda Arduino Pır sensörünü kullanarak basit bir güzel alarm devresi yapmış olacağız. Devre içeriğine baktığımızda görmüş olduğunuz gibi bir tane Arduino Pır sensör yani hareket algılayıcı sensörüm var ve bu devrede kullanacak olduğum 12 voltluk rolem var. Sonrasında bir adet buzzer, dirençlerim, transistörüm ve bilgilendirici led'im bulunmakta. Bu devrenin asıl amacı ister evlerinizde isterse iş yerlerinizde güvenlik amaçlı her türlü alanlarda kullanabilirsiniz. İlk etapta söylemem gerekirse devreye ait tüm bilgileri videonun açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak oradaki ilgili site içerisinden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar hemen isterseniz devrenin kurulum aşamasına geçelim. Hem devrenin bileşenlerini plaket üzerine yerleştirirken hem de devrenin nasıl çalışması hakkında bilgi sahibi olalım. Yine bakır plaketimin üzerine almış olduğum baskı devre sonucunda gayet güzel şık bir baskı devresi ortaya çıkmış oldu. Hemen ilk etapta yerleştirmemiz gereken BC547 transistörümüzü ilgili alana yerleştirelim arkadaşlar. Buradaki transistör bağlamış olduğumuz Arduino Pır sensörünün sürülmesine yardımcı olacaktır. Daha doğrusu Arduino Pır sensörü üzerinden almış olduğu tetiklemeyi burada bulunan roleyi sürerek rolenin çıkışına bağlamış olduğunuz herhangi bir sistemi aktif edebilir veya sistemde bulunan buzzer'ı hareket algıladığında çalıştırabiliriz. Sonrasında hemen buzzer'ımızı da yerleştirelim. Buzzer'ın artı ve eksi ayaklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şu şekilde zaten plaket üzerine de şematik olarak görselini de eklemişim. Sonrasında arkadaşlar daha öncesinde bu devreyi oluşturmuştum fakat baskıda birkaç hatalar olduğu için baskıyı iptal etmek zorunda kaldım. Fakat üzerindeki bileşenleri atmaktansa tekrardan kullanmayı tercih ettim. Hemen sonrasında devremizin 1 kilo ohmluk direncini ekliyoruz. Buradaki 1 kilo ohmluk direnç bağlamış olduğumuz Arduino sensörünün çıkış pininden almış olduğumuz ufak voltajı BC547 üzerinden tetikleme yaparak roleye gönderdiğini söylemiştim. Sistem açık kalabildiğini bizlere gösterebilecek bir tane ledimiz var. Yani sisteme enerji girişi sağladığımızda buradaki led aktif olarak yanacak. Aynı şekilde herhangi bir hareket algıladığında transistör üzerinden roleyi sürerek buzzer'ımızı aktif edecektir. Sonrasında hemen 1 kilo ohmluk direncimizi yerleştirdikten hemen sonra rolenin sürülebilmesi için bir transistörden bahsetmiştim. Bu da BC547. Eğer elinizde BC547 transistörü yoksa 48'de kullanabilirsiniz veya çıkış ayakları, pin uçları aynı olan herhangi bir transistörü de kullanabilirsiniz. Rolenin artı ve eksi yani bobin uçlarına giren kısımlara bir adet diyot ekliyoruz. Bu diyot ben burada 4148 Zener diyot kullanmayı tercih edeceğim. Çünkü arkadaşlar modül üzerinden daha doğrusu modül çıkışından almış olduğumuz en ufak voltajı transistörün tetiklediğinden bahsetmiştim. Transistörün de roleyi çok daha hızlı bir şekilde sürebilmesi için, çalıştırabilmesi için burada hızlı bir diyot kullanmamız gerekiyor. Yine eğer elinizde Zener bir diyot yoksa, 4148'lik diyot yoksa bir N4007 normal standart diyot da kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi modül çıkışından almış olduğumuz sinyali hızlı bir şekilde roleyi sürebilmemiz için, tetikleyebilmemiz için burada hızlı diyot kullanmamız gerekmekte. Hemen sonrasında ledimizi yerleştirelim. Şu şekilde arkadaşlar ledimizi de ilgili alana yerleştirdikten sonra devre üzerinde yine aynı şekilde 1 kilo ohmluk direnç eklememiz gerekiyor. Burada ekleyecek olduğumuz direnç ilgili ledimizin yüksek voltajlarda, yani yüksek voltajdan kastım bildiğiniz üzere ledler çok düşük voltajlarda çalıştığı için sisteme biz 12 volt vereceğiz. 12 volt verdiğimiz takdirde ledimize herhangi bir zarar gelmemesi açısından 1 kilo ohmluk direncimizi de ledimizin artı hattına bağlamış olacağız.
ledimize ait olan 1 kilo ohmluk direncimizi de uygun alana yerleştirdikten sonra geriye sadece ilgili rolemiz kalıyor. Rolenin montajını da şu şekilde hemen üzerine bıraktığımızda arkadaşlar, burada kullanmanız gereken 12 voltluk role. Yani sistemi biz 12 volt ile besleyeceğimiz için dolayısıyla burada 12 voltluk bir role kullanmamız gerekiyor. Eğer 12 voltun altına bir role kullanacak olursanız role 12 volt ile sürekli akım içerisinde, gerilim içerisinde olduğu için ısınmalara yol açacaktır. Dolayısıyla dediğim gibi 12 voltluk role kullanmanız daha iyi olacaktır. Devre kartının üzerine eklemiş olduğumuz tüm bileşenleri bitirdikten sonra 3 pinli şu şekilde klemensimizi de ekliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki lehimleme işlemine hemen dilerseniz geçelim. Sonrasında Arduino fır sensörünü bağlayarak buradaki bağlantıları tamamlamış olalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi devremi tamamladım. Buradaki fır sensörünün bağlanacak olan yerlerine bu şekilde dışarıya bir kablo çıkarttım. Çünkü bu modül farklı bir yerde ve Arduino fır sensörü farklı bir yerde olacağı için, yani örneğin bu kapı girişinde olacağını düşünürsek bu da bizim bulunduğumuz ortamda bizi bilgilendirmesi amacıyla olacağı için dolayısıyla ikisi birbirinden biraz uzak mesafede olacak. Şimdi şu şekilde bağlantılarımızı tamamlayalım. Fır sensörünün iç yapısına şu şekilde bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi bir tane VCC, yani artı 12 volt girebileceği yer. Bu arada bu modül 3.5 voltaj ile 12 voltaj arasında çalışmaktadır. Out yazan kısımda tetikleme aldığında, daha doğrusu herhangi bir hareket aldığında bilgi gönderecek olan uç ortadaki uç ve artı verdikten sonra sistemin çalışabilmesi için bir de eksiye ihtiyacımız var. İşte bu da GND yazan kısımdaki eksi giriş ucumuz. Hemen buradaki bağlantılarımızı da tamamlayalım. Modülün üzerinde zaten şu şekilde görmüş olduğunuz gibi VOG, yani VCC artı O dediğimiz out çıkışı, bilgi çıkışı, G yazan da zaten bildiğiniz gibi GND. İlgili hareket algılayıcı sensörümüzün de lehimleme bağlantılarını bu şekilde yaptıktan sonra hemen modülümüzü kapatalım. Bu arada arkadaşlar şu kısımda görmüş olduğunuz cam olan bölgeye, yani şuradaki bölgeye hiçbir şekilde elinizle veya herhangi bir şekilde cisimle temas etmeyin. Çünkü içerisinde çok mikro bir cam olduğu için en ufak bir el izinde veya herhangi bir lekede sistem biraz saçmalayarak çalışabiliyor. Düzensiz, dengesiz çalışabiliyor. O yüzden çok fazla elinizi sürmemeye özen gösterin. Modülümüzün bu şekilde tüm bağlantılarını tamamladıktan sonra deneme aşamasına geçelim. Hazırlamış olduğumuz devrenin hemen artı 12 volt verebileceğimiz şu şekilde bağlantısını sağlıyorum arkadaşlar. Burada neden
3 adet kablo çıkışı yaptım. Birazdan sizlere onu göstereceğim. Devrenin artı girişini tamamladıktan sonra hemen geriye kalan eksi GND hattımızı da verelim ve sistemin çalışıp çalışmadığını gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi şu anda bir ikaz verdi. Yani hareket algıladığı için sistem devreye girdi. Tekrardan herhangi bir hareket algıladığında alarm olarak yani buzzer sesli komuta geçecektir. Buradaki en büyük etken yani bu modülün, şu şekilde söylemem gerekirse arkadaşlar, bu modülün tek dezavantajı modül hareketi algıladı, çıkış pininden bilgiyi verdi, sistem çalıştı. Role, daha doğrusu modül tekrardan kapandığında yani hareket algıladı, çalıştı, durdu. Durduktan sonra tekrar devreye girebilmesi için yaklaşık bir 15-20 saniye aralığında beklemesi gerekiyor. Yani yazılımcılar bu şekilde yapmış. Neden böyle programlanmış bilmiyorum. O konuda çok fazla bilgim yok. Ama modül çalıştıktan sonra kapanma durumuna geçtiğinde ortalama 15-20 saniye bekledikten sonra tekrardan önünden herhangi bir hareket, herhangi bir cisim geçerse modül yine aynı şekilde hareketi algılayıp çıkış pininden ilgili transistörümüze voltajı gönderecek. Şimdi tekrardan bir eksi hattımı da devreye sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kısa olarak ayarladım. Zaten modülün şu şekilde şurada görmüş olduğunuz kısımlarda bunun yani buradaki trim potların tam olarak ne işe yaradığını, hangisi zaman, hangisi hassasiyet, hemen şu şekilde göstermem gerekirse modülü şöyle önünüze doğru aldığınızda en sol tarafta bulunan hassasiyet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten en son konuma getirmişim. Şu şekilde biraz daha yakınlaştıralım. Görmüş olduğunuz gibi hassasiyet saat yönüne doğru çevirdiğimizde en son ayarda yani hassasiyet yüksek. Sağ tarafta bulunan trim pot ise zaman olarak ayarlayabilmemizi sağlıyor. Yine ben dediğim gibi hassasiyetimi çok yükseğe ayarladım. Zamanı çok kısa bir süreye ayarladım. Şimdi gelelim 3. kablo burada ne işe yarayacak? Arkadaşlar devre üzerine kurmuş olduğumuz buzzer sayesinde sesli olarak bizlere ikaz vermektedir. Fakat ben şu şekilde ayarlamak istiyorum, kullanmak istiyorum. Hem sesli olarak ikaz versin hem de bir ışık yaksın, bir ampul çalıştırsın veya bir led çalıştırsın dediğimiz takdirde işte buradaki 3. kablo bunun için. Buzzer'ın aynı hat üzerinden rolenin ortak hattından artı buzzer'a geliyor. Dolayısıyla buzzer aktif olduğu an buraya bağlayacak olduğumuz ledin de aktif olmasını sağlamış olacağız. Hemen şöyle bir artı bağlantımı da buraya tamamlamak istiyorum. Artı bağlantımı tamamladım. Yine normal sistemi çalıştıracak olduğumuz eksi hattı üzerine de şu şekilde ledimin eksi ucunu da bağlıyorum. Şimdi modül hareket algıladığı zaman devremiz aktif olduğunda hem sesli olarak ikaz verecektir hem de çıkışına bağlamış olduğumuz ledimiz yanacaktır. Şöyle bir hemen eksimizi verelim. Tekrar devreye girmesini bekleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hem devre üzerindeki buzzer'ımız sesli olarak ikaz veriyor hem de çıkışına bağlamış olduğumuz ledimiz aktif olarak çalışıyor. Bunu sadece led olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yani çıkış kısmına istediğiniz herhangi bir şeyi bağlayabilirsiniz. Ek olarak devreyi değiştirip rolenin çıkışına 220 voltluk herhangi bir ampul vesaire çalıştırabilirsiniz. Normal DC akım olarak yani 12 volt DC olarak çalıştırabileceğiniz en güvenli ve en güvenilir alarm devresi bu şekildedir. Bunu farklı olarak da kullanabiliriz. Tercihler size kalmış, geliştirmek size kalmış. Devreyi kuracak olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Devre hakkında sormak istediğiniz herhangi bir soru dahilinde
Yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım bu video sizler için yararlı bir video, yararlı bir bilgi olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz bana destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.